Ben Kürt'e kurban olayım diyorum. Ben PKK'ya kurban olayım der miyim? Ben Kürt'e dünya ahiret kardeş olayım. Ben PKK'ya dünya ahiret kardeş olayım der miyim? Ben Kürt'e hısım olayım, akraba olayım, kızımı vereyim. Oğluma kız alayım, kızıma damat vereyim. Böyle diyeyim. Akraba olayım, hısım olayım Kürt'e diyorum, PKK'ya der miyim? Ortak olayım, ticaret yapayım, PKK'yla der miyim? Kürt'le ortak olurum, kardeş olurum, akraba olurum, yol arkadaşı olurum, dünya ahiret beraber olurum. Bir tanesini PKK'ya der miyim? Demem. Demedik. Sululuk etmeyin. Saçma sapan şeyler konuşmayın. PKK'yla mevzuyu müzakere etmeye kalktığınız şeyin adı terördür. Kürt meselesi değildir. Kürt meselesi diye konuştuğunuz şeyi PKK'yla konuşmaz, Kürt'e küfürdür. Biz size devleti verdik, kurtaramadınız. Biz size meclisi verdik, kurtaramadınız. Biz size 25 yıldır iktidar verdik, kurtaramadınız. Biz size 40.000 tane şehit verdik, kurtaramadınız. Biz size ülküdaşlarımızın aziz hatıralarını verdik, kurtaramadınız. Koca bir hareketi verdik, kurtaramadınız. Şimdi bize diyorsunuz ki Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu kurduk, kurtaracağız. İşinize bakın. Komisyonla kurtaracaklar bizi. Devleti koruyamadınız. Memleketi koruyamadınız. Sınırlarımızı koruyamadınız. Paramızın değerini koruyamadınız. Hazineyi koruyamadınız. Adaleti koruyamadınız. Çocuklarımızın hayallerini koruyamadınız. Ormanları koruyamadınız. Sokakları, şehirleri koruyamadınız. Kadınları koruyamadınız. Kızlarımızı koruyamadınız. Öğrencileri koruyamadınız. E-imza ele geçirildi. Diplomaları koruyamadınız. Sınav sorularını koruyamadınız. Devletin size emanet edilmiş hiçbir şeyini koruyamadınız. Kudretle iktidar verdik size. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir şey uydurdunuz. Devletin bütün imkanlarını tek imzayla yönetme imkanı verdik. Bizi koruyamadınız. Milletinizi koruyamadınız. Tarihinizi koruyamadınız. Şahsiyetimizi koruyamadınız. Şerefimizi koruyamadınız. Cumhuriyetimizi koruyamadınız. Şimdi bize diyorsunuz ki komisyon kurduk. Sizin geleceğinizi koruyacağız. İşinize bakın. Sizin siyasi sicilinize itimatsızlığımızın sebebi sizsiniz. PKK'lılar hep aydınlar. Bunlar hep aynı ahlaksızlığın, aynı alçaklığın konusuydular. Bunlardan medet ummadık. Biz sizden medet umduk. Siz milletinize yaslanmak yerine PKK'ya yaslanmaya karar verdiniz. Tayyip Bey açıklama yaptı. Grubu da beklemiyordu. Millet şok oldu. Biz, DEM, MHP en azından üçümüz beraber yürümeye karar verdik. Laflara bak, laflara. Şu konuşmalara bak. Dertliyiz biz, dertli. Derdiniz de siz Öcalan'la beraber yürümeye karar verdiniz. Komisyon kurdunuz. Komisyonun adını terörsüz Türkiye giyotinine çevirdiniz mevzu. Terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye deyince iyi planlamışsınız. Terörsüz Türkiye'ye itiraz edene diyorsunuz ki bunlar kandan besleniyorlar. Beraber olduğunuz, müttefiki olduğunuz adamlar terörsüz Türkiye bile demiyorlar. Onlar alınganlık ederler diye komisyonun adını değiştiriyorsunuz. Terörsüz Türkiye Komisyonu diyemiyorsunuz çünkü razı olmuyorlar. Daha önce PKK'lı dediğiniz, Kandil'in meclisteki uzantıları diye sövdüğünüz adamlara yol arkadaşı oldunuz. Beraberiz, dertliyiz, bu yolu beraber yürümeye karar verdik diye açıklama yapıyorsunuz. Biz millet evlatlarıyız, çocuklarımızın katillerinden medet ummayın diye hassasiyet gösteriyoruz. Bize terörden medet umuyor diyorsunuz utanmazlıktan. Hislerinize düşene bakın. Bu DEM'e, Öcalan'a ve Kandil'e nezaket gösterip komisyonun adını terörsüz Türkiye diye yazamıyorsunuz. Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu. Hay maşallah. Öcalan'la, PKK'yla Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu. Herkes mesul. Tayyip Bey'in video hazır mı? Verin videoyu. Şimdi bakın tonlamalara, kelimelere bakın. Tek tek hatırlatacağım size onları. Ne yazık ki kadere bak. Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor. Kadere bak. Ah ah. Nereden nereye? Ne oldum deme. Ne olacağım de. Tabii bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi Allah göstermesin kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir. Böyle bir şeyi asla yapamayız. Ve bu bizim bugüne kadar aldığımız siyasi terbiyeyle de asla bağdaşmaz. Bu bizim ne karakterimize, ne cibilliyetimize, ne de bizim tarihi duruşumuza asla uymaz. Ne AK Parti, ne AK Parti iktidarı, hiçbir illegal örgütle, hiçbir terör örgütüyle görüşmez, masaya oturmaz, müzakere yapmayız, bunu böyle biliniz. PKK'ya ilk etapta özellik, teröristlere af ve bebek katili serbest kalarak siyaset yolu açılacaktır. Türkiye'nin çivisi tamamen çıkacaktır. AKP hükümeti Türkiye'nin bölünmesi için PKK ile resmi söz kesmiştir. Türkiye'nin kaderini İmralı'ya ipotek ettirmek ise tam bir travmadır. Acaba Öcalan ile Erdoğan haftanın hangi günlerinde hasret gidermektedir? HDP'nin kuyruğuna kimin takıldığını,
kimin ihanet resminde beraber gülücükler saçtığını milletimiz görmektedir. İmralı canisini Kürt kökenli kardeşlerimizin lideri olarak tanımlayan gayrimilli anlayışın millilikten dem vurması yeni bir bayağılık örneğidir. Korucu önder Abdullah Öcalan tarafından. Bu dünya gözüyle hesap sormazsam içtikleri sütü, yedikleri lokmayı burunlarından getirmezsem hayat bana zehir olsun. Neymiş? Meclise gelirler, belki silahları bırakacaklarını söylerler. Öyle neyi bırakacaklar? 86 tane terörist kalmış zaten Türkiye'de. Adım atamıyorlar Türkiye'de. Neyi bırakacaklar yani? 40 yıldır bu millet çocuklarını askere gönderirken ya şehittir ya gazi diye göndermiş. 40 yıl boyunca. Onu meşruiyet çizgisine sokan o terör örgütüyle aynı kefededir. Allah şahittir, o Murat Karayılan'ı 1000 parçaya bölmezsek tekrar şeref sözü. Ve terör örgütünden acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hain oğlu haindir. Bu kadar. Konuşuyordunuz. Kimler kimlerle beraber? Kadere bak. Sayın Cumhurbaşkanı, kadere bak, kadere. Şimdi hakikat niye yetimdir? Bunu o yüzden seyrettirdim size. Böyle konuşurken aortları şişmiş Devlet Bey'in. Tayyip Bey konuşurken garezlenmiş. Süleyman Soylu içinden bir tane daha Süleyman Soylu çıkacak gibi konuşmuş. Bu neye sebep oluyor biliyor musunuz? Onlar öyle dedi diye değil. Ben kızınca şimdi bana da diyorlar ki biz senin gibi kızan ne adamlar gördük. Bunlar onlar. Sözü yetim bırakmışlar. İtiraz yetim kalmış. Ben şimdi itiraz ediyorum. Diyorlar ki o Devlet Bey neler söyledi, Tayyip Bey neler söyledi, bu AK Parti'nin kurmayları neler söyledi zamanında, nerelerden döndüler, sen de dönersin diyorlar bize. Memlekette itirazı, şahsiyeti yetim bıraktılar, o yüzden hatırlattım bunları size. O yüzden milletin bunları unutmasın. Şimdi ben konuşuyorum, bana diyorlar ki biz Devlet Bey'in ne konuşmalarını gördük. Adını koymuşlar Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu. Yani komisyona itiraz ederseniz Milli Birliğe, kardeşliğe ve dayanışmaya itiraz eden adam oluyorsunuz. Giyotine bak, giyotine bak, üstümüze koymuşlar giyotini, her itiraz eden Milli Birliğe, dayanışma ve kardeşliğe itiraz ediyor. Biz oluyoruz bu itiraz edenler, biz oluyoruz ve biz bunun aleyhine DEM, PKK, Kandil falan bunların hepsi de kardeşlik, Milli Birlik ve dayanışma komisyonu üyesi yani. Mağaralardan geliyorlar, Öcalan'ın röportajlarını duysunlar, okutsunlar millete. Şeffaflık falan öyle olmaz. Bu televizyonda hükümetin siyasi propagandasına eklenip hükümeti ululamaya yönelik iş gazetecilik değil. Öcalan diyor ki PKK yenilmiş gibi bir algıya onurunuzu rencide etmem. PKK'lıların onurunu rencide etmem diyor. Kurucusu olduğu terör örgütünün dağlarda çocuklarımızın katil olarak geçirdiği bunca yıla kendi teröristleri, o öyle demiyor, gerillanın onuru diyor, rencide olmasın diye sembolik bir silah bırakma diyor. Yani bu itler 40 yıllık yaptıkları terör faaliyetinde yenildik de silah bırakıyoruz falan gibi bir şeyi, ne onurları varsa bu kadar onursuzlukla yaptıkları işten onur diye bir şey konuşuyorlar. İçeride yatan İmralı canisi PKK'lıların onurunu korumak için diyor ki sembolik olarak silah bırakacaksınız, 30 kişi ona bir şey ayarlayalım. Bu devletin onurunu kim düşünecek? Bu 40 yıllık mücadelede şehitlerimiz var, aslanlar gibi evlatlarımız. Onların onuru adına içinizden hiç mi kimse çıkmayacak sizin? Mağaralardan geliyorlar, evlatlarımızı vura vura yaşlanmış it sürüleri, silahları bırakıyorlar, basın toplantısı düzenliyorlar, önlerinde yüzlerce mikrofon. Sonra devleti tehdit ediyorlar, sonra şartlarını söylüyorlar, parmak sallıyorlar. Sonra geri mağaralara gidiyorlar, bize de teslim olmuyorlar. Silahları bize de vermiyorlar. Şimdi bu komisyonun arkasındaki hissiyatın ölçüsüzlüğü için anlattım bunları size. Biz şimdi bu komisyon başarabilirse Kürt meselesi nedir? Kürt meselesi nedir'i anlatmayı başarabilirse kıymetli bir şey olacak. Bu komisyon 48 üyesi, bu masaya oturanlar, konuşanlar, koca koca adamlar, Öcalan'ın kitaplarıyla fotoğraf vermekten utanmayanlar. Öcalan'a kurucu önder diyerek bu işin çözüleceğini sananlar. Öcalan bu kadar zamandır elimizde, 99'dan beri 2025 yılında bununla konuşursak çözülür diye nutuk atanlar. İtiraz edenlere de ağzına her geldiği lafla hakaret etmeye heveslenenlere söylüyorum. Kürt meselesi nedir arkadaş? Ben Özgür Bey'le görüştüm. Ümit Hocam'la görüştüm. Mustafa Bey'le diğer arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Hükümetin kurbaylarına denk gelince soruyorum. Çözüm diye terörsüz Türkiye diye ne çalışıyorsunuz? Pazarlık yapmayacağız diye başladığınız bu işin sonunda komisyona evrilip komisyonu İmralı'yı Kandil'le eşitleyen işine pazarlık denmiyorsa siz neye pazarlık diyorsunuz tam olarak? Ben sorduğum soru şu. Hiç pazarlık yapılmayacak. Silahları bırakacaksınız. Bir de psikolojik iletişim stratejisi şu. Biz onlara dedik ki taban teskin etmeye çalışıyorlar. Bu MHP'nin kurmaylarında da görüyorum. Belediye başkanlarıyla denk geliyorum. AK Parti'nin süreç içerisindeki kurmaylarıyla denk geliyorum. Güya bir şey bulmuşlar. Biz onlara diyoruz ki başkanım, ya silahlarınızı gömün yoksa sizi gömeriz. Zaloğlu, Rüstem hepsi. Sanki daha önce
Bak sanki devlet daha önce bunlara yaş pasta götürüyordu mağaralara. Şimdi dedim onlara ki bak bunu çok iyi düşünmüşsünüz. Bak ilk defa daha önce PKK da şaşırmıştır şimdi. Ne dediniz PKK'ya? Ya silahlarınızı gömün ya sizi gömeriz. Bak ilk defa duydular bunu. Yani daha önceki hükümetler zaten hiç aklına getirememişti. Onlar kese sabun yapıyorlardı mağaralarda. Ya devlet ciddiyeti diye bir şey var, sulluk etmeyin dedim be. 40 yıldır eline silah alanı devlet zaten vurmak için her şeyi yapıyor. Bu taban propagandası. Pazarlık yapmıyoruz demeye getiriyorlar. Madem pazarlık yapmıyorsunuz, niçin Lozan konuşuluyor? Niçin anayasa konuşuluyor? Niçin vatandaşlık ve kimlik konuşuluyor? Niçin Türk kimliği konuşuluyor? Niçin Türkiye'li diye bir saçmalık çıktı? Biz Türk milletiyiz. Türk deyince Numan Bey de duysun. Türk deyince Kürt denmez Numan Bey. Meclisin başında duruyorsunuz. Türkmen deyince Kürt denir. Türk milleti bizim hepimizin adıdır. Boşdağ'ın da, Arnavut'un da, Mohtin'in de, Çerkez'in de, Kürd'ün de, Türkmen'in de adı Türk milletidir. 85 milyonun adı Türk milletidir Numan Bey. Öyle Alevi Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, Kürt Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun diye konuşulmaz Devlet Bey. Konuşulmaz. Kürt'ten Cumhurbaşkanı olur, Alevi'den de Cumhurbaşkanı olur. Kimse Alevi misin diyemez. Kimse Kürt müsün diye soramaz. Sormadı. Hiç kimsenin aklına gelmez ama siz böyle söylerseniz memlekette başka sorunlar çıkar. Ülkeyi Lübnanlaştırırsınız siz. Yönettiğiniz ülkenin hangi hat üzerinde durduğunu, bu devletin bize nasıl devlet olduğunu, bu vatanın nasıl vatan olduğunu unutmayacaksınız. Burada efendim bir laf. Bakın biz şimdi komisyona niçin itiraz ediyoruz? Ya siz çözüme karşı mısınız? Memlekette terör sorunu kontrol edilir biter. Sınırlanır sıfırlanmaz. Niçin? Burada dünyanın en pahalı coğrafyasıdır. Terör biter başka bir şey başlar. Sağ sol çatışması da vardı. O da planlandı. Alevi Sünni denediler başaramadılar. Türkmen, Kürt birbirine düşsün diye 40 yıldır uğraşıyorlar. Bu aslanlar gibi evlatlarımız Kürtleri PKK bizden almasın diye PKK'ya düşman, Kürt'e kardeşlik yapıyorlar. Ben Kürt'e dediğim lafları PKK'ya der miyim? Bak oradan anlayın. Bir Kürt meselesi var mıdırı şuradan anlayın. Bak tane tane söyleyeceğim. Ben Kürt'e kurban olayım diyorum. Ben PKK'ya kurban olayım der miyim? Ben Kürt'e dünya ahiret kardeş olayım. Ben PKK'ya dünya ahiret kardeş olayım der miyim? Ben Kürt'e hısım olayım, akraba olayım, kızımı vereyim. Oğluma kız alayım, kızıma damat vereyim. Böyle diyeyim. Akraba olayım, hısım olayım Kürt'e diyorum PKK'ya der miyim? Ortak olayım, ticaret yapayım PKK'yla der miyim? Kürt'le ortak olurum, kardeş olurum, akraba olurum, yol arkadaşı olurum, dünya ahiret beraber olurum. Bir tanesini PKK'ya der miyim? Demem. Demedik. Sululuk etmeyin. Saçma sapan şeyler konuşmayın. PKK'yla mevzuyu müzakere etmeye kalktığınız şeyin adı terördür. Kürt meselesi değildir. Kürt meselesi diye konuştuğunuz şeyi PKK'yla konuşmaz, Kürt'e küfürdür. O yüzden efendim ben itiraz ediyorum, benden bir Kürt düşmanı çıkarmaya çalışacaklar. Ben itiraz ediyorum, benden bir şövenist çıkarmaya çalışacaklar. Herkes aklını, üslubunu, dilini başına alsın, kalbine alsın. Süreci doğru taşıyacağız. Herkes doğru duyacak. Bedel ödenecek yere geliyoruz artık biz. O yüzden efendim Kandil'le muhataplığı doğru bulmuyoruz. Komisyon karar alacak. Karar aldıkları kararları götürüp Öcalan'a söyleyecekler. Öcalan kararları Kandil'e gönderecek. İkna süreci başlayacak. Biz koca TBMM'yi Kandil'deki ite köpeğe eşitleyeceğiz. İşimiz gücümüz yok yani. Buna da pazarlık demiyor hükümet. Ney bunun adı? Anayasa konuşuyorsunuz, pazarlık değil. Kimlik konuşuyorsunuz, pazarlık değil. Vatandaşlık konuşuyorsunuz, pazarlık değil. Silahların 30 tanesini yaktılar kovanın içine. Koydular, yaktılar. Geri de mağaralara döndüler. Pazarlık değil. Mağaralardan gelen PKK'lılar devlete parmak salladılar. Millete parmak salladılar. Şart sundular. Öcalan serbest bırakılsın dediler. Tecrit kalksın dediler. İşte özgür siyaset hakları tanınsın dediler falan. Bunlar da pazarlık değil. Bunlar pazarlık değilse siz neye pazarlık diyorsunuz tam olarak? Buz gibi pazarlık yapıyorsunuz. Ve bu pazarlığı niçin yaptığınızı milletinize söylemiyorsunuz. O yüzden bu komisyon müstakil olarak millet projesi değil. Bu komisyon misyonu olan bir iradenin aparatı. Bu komisyon değil. Bu misyonu olan bir sürecin aparatı. Onu da göreceğiz sonra. Bu nereye dönecek, nereye evrilecek göreceğiz.